Bu bölümde Türkiye'den karayoluyla Irak'a geçiyorum. Sınır kapısındaki prosedürler, ödediğimiz çıkış harcı, yolculuğun gerçek maliyeti. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne giriş yapıyoruz. Erbil'e varıyorum, yerel halkı, çarşıyı ve sabah kahvaltısını birlikte geziyoruz. Abartısız, filtresiz, olduğu gibi bir yol hikayesi. Hazırsanız başlıyoruz. Çanaksız TV izlemenin yeni adı FS1 Pro. 4K kalitesinde YouTube erişimiyle ve en önemlisi her ülkede kullanılabilir. FS1 TV Box. İyi seyirler diler. Herkese selamlar, ben Fuat Diri. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda memleketim Cizre'deyim. Cizre'den Irak'ın Kürdistan bölgesinin başkenti Erbil'e gidiyoruz. Yol, şehir, sınırı göstermeye çalışacağım sizlere. Prosedürleri nelerdir, neler soracaklar, bu videoda neler yaşayacağız, onları göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Haydi yola çıkalım. Şu anda Habur sınır kapısındayız. Yaklaşık 8 saatlik bir yolumuz vardı Erbil'e. Türkiye gümrüğünden geçiyoruz. Diğer tarafta neler değişecek hep beraber göreceğiz. Pasaport kontrolüne doğru ilerliyoruz. Buraya geldiğinizde kapıda yurt dışı çıkış harcını da ödeyebilirsiniz, alabilirsiniz. Bir de banka üzerinden de satın alabilirsiniz. Yurt dışına çıkarken bildiğiniz gibi bir çıkış harcı ödüyoruz. Ben şu an 1250 TL harç ödedim. Adı harç ama hissettirdiği şey biraz farklı. Çünkü bugün 1500 TL yurt dışına uçak bileti bulunabiliyor. Yani bazen bilet fiyatına yakın bir çıkış bedeli ödüyoruz maalesef. Neden ödediğimizi hala anlamış değiliz. Bundan 2 sene önce en son oraya gelmiştim. Çok kalabalıktı ve ticaret yapan çok insan oluyordu. Karınca dediklerimiz. Pasaport sırasında saatlerce beklediğimi hatırlıyorum. Hem gidişte hem dönüşte, ama şu an hiç kimse yok. Neden kimse yok bilmiyorum. Muhtemelen yurt dışı çıkış harcı 1250 lira olduğundan dolayı olabilir. Bunun ne gibi bir maliyeti var bilmiyorum ama ülkeden yurt dışına çıkmak lüks olmuş artık insanlara göre. Bence yurt dışına çıkmak lüks değil bana göre. Ama Türkiye'de cezaya dönüştü bu. Adı harç ama hissettirdiği şey başka arkadaşlar. Şu anda Irak tarafındaki gümrükteyiz. Pasaport kontrolünden hemen geçtik. Yani gümrük 15 dakika bile sürmedi. Çok hızlı geçtik. Şu an Irak'a giriş yapıyorum. Ama bulunduğumuz bölge Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi. Burası Irak'a bağlı. Federal sistem içinde yer alan ve idari açıdan özerk yapıya sahip bir bölge. Kendi parlamentosu, hükümeti, başbakanı ve güvenlik güçleri bulunuyor. Yani yerel yönetim yapısı oldukça güçlü. Kürt halkı sadece burada değil, Türkiye, İran, Suriye ve Irak başta olmak üzere birçok ülkede yaşıyor. Her ülkede bulundukları devletin sosyal ve siyasi sistemi içinde hayatlarını sürdürüyorlar. Irak'taki yapı ise federal sistem içinde tanınmış bir bölgesel yönetim modeli. Kendi bayrakları var, bölgede resmi dilleri Kürtçe ve Arapça. Halkın büyük çoğunluğu Müslüman. Bölgenin başkenti Erbil. Hem tarihi hem modern yapıyı bir arada görebileceğiniz sakin ama aynı zamanda canlı bir şehir. Bazı bölgelerinde modern şehir planlaması, yeni yapılar ve geniş yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Ticaret ve ulaşım açısından da Türkiye ile yoğun bir bağlantısı var ve karayolu geçişleri oldukça yaygın kullanılıyor. Erbil'e geldim arkadaşlar. Şu anda başkentteyim. Toplamda 6 saat sürdü. Ben sizlere yarın detaylı bir şekilde anlatacağım. Giriş prosedürlerini vesaire hepsinden bahsedeceğim. Şu anda otogarda ben arkadaşımı bekliyorum. Gelmesini bekliyorum. Beni almaya gelecekmiş. Bir internete bağlanıp geldiğimi söyleyeceğim. Konum atacağım. Beni almaya gelecek. Güzel bir hava var. Yolda yağmur vardı. Özellikle Doğuk'ta ve Zaho'da yağmurluydu. Ama burada açık hava var. Gördüğünüz gibi hava açık ve güzel bir hava. Soğuk değil. Çok güzel. Onu bile çıkarabilirim şu an burada. Sizlere şöyle otogarı da göstereyim arkadaşlar. Abi burada namaz kılıyor. Otogar sessiz, sakin. Büyük bir otogar. Bakın burada istediğiniz firmalar var. Türkiye firmalarıyla dolu. Cizre, Şırnak, Cizre. Hep Cizre, Diyarbakır.
bölgelerindeki olan otobüsleri. Yani çok rahat geliyorsunuz buraya. Benim buraya gelmem 6 saat sürdü dediğim gibi. Emrullah arkadaşım da beni bekliyor. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Şöyle selamet olsun. Boş inşallah. Tabii, şu an boş. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Nasılsın Emrullah? Sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bayağı oldu. Çok oldu. Evet, çok oldu. Çok Kaç yıl oldu. oldu hatırlamıyorum ama. Vallahi ben de hatırlamıyorum. En son Cizre'de görüşmüştük. Evet. Hatta ben en son Antep'te görüştüğümüzü hatırlıyorum, o kadar. O çok eski ama Antep'teki. Bayağı eski. Arkadaşım Emrullah beni otogardan aldıktan sonra güzel bir Türk restoranına getirdi. Yol yorgunluğundan sonra iyi geldi açıkçası. Sağ olsun garson da çok ilgiliydi. Kamerayı ona verdim, o da etrafı ve masayı güzel güzel çekti. Ortaya karışık bir menü söyledi. Ciğer, kebap, tavuk çeşitleri vardı. Yanına da kaşarlı karışık pide söyledik. Masamız bayağı doluydu. Lezzet olarak gerçekten iyiydi. Beklediğimden de iyi çıktı diyebilirim. Yemekten sonra tatlı ikram olarak geliyor. Kabak tatlısını daha önce yemiştim ama tahinli kabak tatlısını ilk defa denedim. Bu arada tahinli bunu ilk defa deniyorum ve çok güzel. Açık konuşacağım. Bayağı şaşırdım. Çok yakışmış. Normalde tatlıyla tahin herkese hitap etmeyebilir. Ama bunda gerçekten güzel bir denge vardı. Aklımda kaldı diyebilirim. Yeni uyandım. Erbil Kalesi'ne, çarşısına doğru gidiyoruz. Çarşı pazarı göstereceğim sizlere. Kaldığım yer böyle bir yer arkadaşlar. Buranın adı Aram Village olarak geçiyor. Aram köyü. Şöyle sağda solda hep aynı villaları görüyoruz. Şuradaki villada kaldım. Zaten hepsi aynı. Hepsi de 5+1, 6+1, 7+1 diye geçiyor. Kendimi bir an şeyde hissettim. Böyle Medcezir'i izleyenleriniz bilir. Altınkoy'da. Altınkoy'da hissettim. O da aynısı. Hemen hemen aynı ya. Çok benziyor. Beyaz villalar böyle sıralı, güzel bir şekilde. Ve buranın aylık kirası ne kadar biliyor musunuz? Bu villada kalmanın aylık bedeli sadece 40.000 TL. Belki 40.000 TL bile değildir. Gidip bir şeyler yiyelim, etrafı gezelim. Size etrafı göstermek istiyorum. Ben şimdi çıkışa geldim. Burada ben taksi durdurmam gerekiyor. Hangi uygulama kullanıyorlar bilmiyorum. İnternetinde yok. Bunlardan biriyle çarşıya gitmem gerekiyor. Çarşı benden 14 kilometre uzakta. Ne kadar ödeyeceğim onu da bilmiyorum. Bakın orada bir tane şey var. Taksi var. Taksi geldi. Ben şu karşıya geçeyim. Selamun aleyküm. Selamun rahmetullah. Arkadaşlar 6.000 Irak dinarına çarşıya gidiyorum. 14 kilometrelik bir yolumuz var. Bu da ne kadar tekabül ediyor bilmiyorum. Kaç dolara tekabül ettiğini de bilmiyorum. Birazdan hesaplayacağım. Dehe çand dolar? Ha? Tutzani dehe çand dolar? 6,000. Çand dolar? بقرآن دولار نازنم أمن Ha, tu nazani. أنا بقول Evet. من عندك كم دولار؟ Öyle. بس الرقاق فوركا احتياطي وتصرف فيها Neydi? عليه ردير عايز تسال شورج قد تزين Ere az doları bedim az 6,000 bedim te. هي 5,000 تدا هي 10,000 تدا كورك أنا مش بقوم مقدمة بازار بس أزمنية تبيني. Taksiyle çarşıya geldim. Çarşıya yakınım arkadaşlar. Şimdi bir dövizcide şöyle para bozdurdum. Kirçan suhu penç ne? Evet. Su haft. Bakalım ne kadar vermiş. Efçen de yok. Şöyle yeni çıkan paraları ben bunu daha önce görmemiştim. Şöyle göstereyim. Bu da Hazar ne? Yak Hazar. Bu da binlik böyle. 2 tane verdi. 37.000 verdiğini söylüyor bana. 37.000, 25.000, 10.000. Ne? De Hazar bistu penç. 10.000 böyle. Bu da 25.000. 10.000, 35, 37.000 Irak dinarı aldım. Saat hoş. Şu anda Erbil'in tam kalbindeyim, merkezdeyim arkadaşlar. Hemen önümde Erbil Kalesi, sol tarafta Kayseri Pazarı. Böyle bir park meydan var. Genellikle burada yazın insanlar gelip burada vakit geçiriyor. Burada takılıyorlar. Aileleriyle buraya geliyorlar. Etkinlikler burada düzenleniyor. Ben en son buraya geldiğimde burada bir etkinlik vardı. Hatta Ramazan'da en son gelmiştim sanırım.
Ramazan ayıydı. Burada yemek verilmişti belediye başkanı tarafından. O yemeğe katılmıştım. Beni davet etmişlerdi dışarıdan. Burada insanların genel olarak takıldığı, vakit geçirdiği bir meydan. Etrafta da bir sürü pazar yerleri var arkadaşlar. Karşı tarafta tablacılar var, böyle elbise, ayakkabı vesaire satıyorlar. Hava bugün bulutlu, rüzgarlı bir hava. Dün güzel bir hava vardı ama şu anda hava soğuk değil. Ben üstümdeki sarı montu şu anda çıkarabilirim. O derece güzel bir hava var. Cizre'de hava çok soğuktu. Aşırı soğuktu. Ben Cizre'de donuyordum. Ama burası baya güzel. Yani şu anda baharı yaşıyor desem yeridir. Erbil merkezi, yani burası bıraktığım gibi. Yani değişen bir şey görmedim ama bir düzen var gibi, böyle bir şehri düzenlemişler. Sağda solda İnşaatlar vardı o dönem. İnşaatlar bitmiş, yeni binalar dikilmiş, bazı yollar yapılmış. Yeni tabelalar gördüm. Tabelalar böyle yeni olduğu belli oluyor zaten. Buranın etrafı böyle lokantalar var, restoranlar var, kafeler var. Ben buraya geldiğimde şurada hemen önümüzde bir yer var. Orada insanlar oturup nargile içiyorlar, kahve içiyorlardı, çay içiyorlardı yazın. Yazın burası tıklım tıklım oluyor geceleri. Yani burası dolup taşıyor. Şu an gördüğünüz gibi yaz akşamı böyle daha dolu, daha çok dolu geçiyor. Daha çok insan görüyorsunuz bu tarafta. Girişte neler yaşadım onlardan bahsetmek istiyorum kısacası. Girişte hiçbir problem yaşamadım. Çok rahat bir şekilde buraya girebiliyorsunuz. İran, Kürdistan bölgesine, başkente rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. 6 saat sürdü benim buraya gelişim. Değişiyor, değişkenlik gösterebiliyor saatler. 8 saat sürebilir, 7 saat sürebilir. Tamamen gümrüğe bağlı bir şey. Çok oyalandık aslında. 5 saat bile sürmüyor. Oyalanmamızın nedeni ise 20 dakika mola verildi. 20 dakika işte benzin, mazot alındı, yakıt alındığı için bu kadar sürdü. Yani 1 saat oradan gitti diyebiliriz sizlere. Buraya 6 saatte geldik. Hiçbir şey sormadılar. Direkt zaten damgayı basıp şey yapıyorlardı. Şunu da ben fark ettim. Daha önce buraya geldiğimde, pasaportu gösterdiğimde otobüste, hani oradaki asayiş gezdiğinde pasaportlara baktığında daha önce biraz daha bakıp sorguluyordu. Böyle sorguluyor derken hani niye geldin vesaire değil de böyle bakıyordu, sana bakıyordu vesaire. Bu sefer pasaportuma hiç bakmadı. Böyle gösterdim sadece. Hiç bakmaya gerek bile duymadı. Orada başka bir şey vardı. Sanırım onlar Arap'tı. Onların kimliklerine, pasaportlarına baktı, kontrol etti. Sanırım bu da Türkiye ile Irak ilişkisinden kaynaklı olması gerekiyor. Irak ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi vize konusunda aynı uygulamaya sahip değil. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Türk vatandaşlarından kısa süreli ziyaretlerde vize istemiyor. Sınır kapısında giriş işlemleri yapılıyor ve pasaportla geçiş sağlanabiliyor. Ama Irak'ın Bağdat'a bağlı diğer bölgelerine geçecekseniz durum farklı. Orada Türk vatandaşlarından vize isteniyor. Yani özetle benim giriş yaptığım Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafında Türkler için vize yok. Fakat Irak'ın diğer bölgeleri için vize gerekiyor. Seyahat planı yaparken bu ayrımı bilmek önemli. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Şimdi ben kahvaltı yapmadım. Bir kahvaltı yapmaya gidelim, bir şeyler yiyelim. O sırada ben size anlatmaya devam edeceğim. Doları ben 1.48'den bozdurdum. 1.48'de 37.000 dinara tekabül etti. 25 dolar bozdurdum dediğim gibi. Taksiye 4 dolar vermiş oldum. 6.000 Irak dinarı 4 dolara tekabül ediyor. 4 dolara ben 14 kilometrelik bir yol geldim buraya kadar. Bana dedi ki uygulama var. Taksi Karim uygulaması. Taksi Karim mi? Karim Taksi'nin her neyse. O uygulamadan çağırabiliyorsun dedi. Fakat dedi o uygulama biraz daha pahalı dedi. Ben daha uygulamaya bakmadım. Biraz daha böyle uzak yoldan götürebiliyorlar. Fiyat fazla çıkabiliyor dedi bana. Ama benim bildiğim kadarıyla uygulamalar fiyatı sabit olur. Hani 14 kilometre ne kadar istiyorsa orada yazması gerekiyor. Belki buranın uygulaması farklıdır. Şu anlık bir şey bilmiyorum. İnternetim de yok. İnternetsiz bir şekilde burayı geziyorum. Çevrim dışı harita indirdim. Çevrim dışı haritayla gezmeye çalışıyorum Erbil'i ve zaten Kürtçe bildiğim için rahat bir şekilde gezebiliyorum burayı. Kürtçe biliyorum fakat şöyle bir altını çizmek istiyorum. Oturup konuştuğum zaman
Bazı şeyleri anlamayabiliyorum. Bakın ben anlamayabilirim. Daha önce geldiğimde de çok zorlanmadım. Fakat birazcık kelimelerde şeyler var, hani anlamadığım kelimeler var. Ama rahat bir şekilde burayı gezebiliyorum, Irak'ı, Kürdistan bölgesini. Ben şimdi bir yer bulup kahvaltı yapmak istiyorum. Değişik bir mekana geldim. Buraya geldiğimde ya fark etmemişimdir ya da burası yeni açıldı gibi geliyor bana. Bakın yanında böyle tatlıcı var, bir sürü istediğiniz her çeşitten tatlı var. Selamun aleyküm. Merhaba uşlara. Nave ve çiğ ve öte çeki. يسوى جوشت لقر بياض لقر طماطة لقر دو هلكا. Evet, kıyma, domates, böyle yağla falan kızartıyor arkadaşlar. Bildiğiniz böyle şey, kıymalı bir şeyler yapıyor. Bakın burada da böyle bir sistem yapmışlar. Bu bayağı bir şey yapıyor, ısıtıyor burayı. Klima görevi görüyor bu, bildiğiniz. Bunu daha önce şeyde görmüştüm. Kosova'da bir tane kaldım, hostelde görmüştüm. Bir de burada gördüm ikincisi. Neze'den. Hendek. Daha önce Kosova'da gördüm bunun şeyini, böyle bir yöntemi. Bence çok güzel ya. Bunun faydası bayağı var. Böyle ısıtıyor. Bir odayı çok çabuk bir şekilde ısıtabilir bu. Ay, sıcak da üflüyor yani. Şu anda elim yanıyor. Çok tutamıyorum. Şu anda bildiğiniz menemen kokuyor bu. İçinde zaten şey var, soğan var, domates var, biber var. Bir de kıyma koymuşlar. Şöyle yanına zeytin veriyorlar. Bir tane çay, bir de gördüğünüz tabak. Afiyet olsun. Kahvaltıya 4 dolar ödedim arkadaşlar. 6.000 Irak dinarına tekabül ediyor. Şimdi böyle etrafı falan size göstermek istiyorum. Bu oturduğum yer 10 yıllık. Bakın ben buraya da gelmiştim çay için. Selamun aleyküm. Çay başı. Selam. Eyvallah Serçe bu. Af hava dav habi dav. Dav. Af ne duva? دو نعم Dav. دو نية Yo. شيء Do are. Avçiya. Ben buraya çay içmeye gelmiştim. Burayı hatırlıyorum. Burada ben ayran içmiştim. Hatta bana ayran ikram etmişti. İçeride oturup çay içmiştim. Burası mıydı, belki karıştırıyor da olabilirim. Bakın çok kalabalık arkadaşlar. Aşırı kalabalık. Yani burayı bile hatırlıyorum. Ben burada bir arkadaştan bana ikram etmişti. Tam burada bana bu tatlılardan ikram etmiş. O tatlıları denemiştim. Sağda solda gördüğünüz para bozdurabiliyorsunuz. Seyyar dediklerimiz dövizciler var. Açıkta para. Burada dükkanlar olmuyor merkezde. Ama ben buraya gelirken ofise gidip bozdurdum. Hani buraya gelseydim burada böyle gördüğünüz gibi böyle tezgahlar oluyor. Bu tezgahlarda dolar bozdurabiliyorsunuz. مرغل برياني مندي كاليا تمن Tabletler satıyorlar, sağda solda telefonlar var. Burada elektronik çok ucuz arkadaşlar. Elektronik ucuz, araba ucuz. Dün bir tane araba gördüm. O arabanın fiyatını arkadaşıma sordum. Araba Türkiye'de 1,5-2 milyon hatta diyelim size. 2 milyon ama burada Türk lirasıyla 400 bin liraya tekabül ediyor. Bakın burada dolar bozdurabiliyorsunuz böyle yolda, kenarlarda. Bunlar seyyar dövizci olarak geçiyor. Genel olarak insanlar burada çok sıcakkanlı arkadaşlar. Kamerayla yanlarına gidebiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Selamun aleyküm. Burada Arapça çok yaygın konuşulan bir dil bu arada. Hani böyle kulak astığınız zaman Arapça konuşmaları duyabilirsiniz. Şu anda Kayseri pazarındayız. Kayseri pazarını geziyoruz. Kayseri pazarının iç kısmı içerisi, dışını geziyorduk. Böyle dönebiliyorsunuz buranın etrafında, pazarın etrafında dönerek sağa solu görebiliyorsunuz. Burada da yöresel kıyafetler var. Fistanlar, şerluşepikler, bu yöreye ait kıyafetler, günlük kıyafetler satıyorlar burada. Hem hediyelik eşyalar da alabiliyorsunuz. Böyle takılar falan var. Altın takılar. Gerçek altın değil tabii ki. Terziler var. Kumaş alabiliyorsunuz buradan.
Irak'ın kumaşı çok kaliteli arkadaşlar. Buradaki genellikle kumaşlar Türkiye'ye geliyor. Ama şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Irak'ta çok bir şey üretilmiyor. Daha çok böyle dışarıdan alıyorlar. Mesela ne bileyim hayvanı dışarıdan, unu dışarıdan, bu tür şeyleri hep dışarıdan alıyorlar. Kendi içinde bir üretimi yok diye biliyorum. Ben öyle duydum. Eskiden de öyleydi. Şu an gelişti mi bilmiyorum. Ama mesela geldiğinizde, Irak'a geldiğinizde bir sürü böyle bizim Türkiye'de olan Türk markalarını görebiliyorsunuz. Fabrikalar açıyorlar burada, hastaneler açıyorlar, şirketler kuruyorlar burada. Çünkü burada dediğim gibi üretim yok. Buraya gelmek isteyenler için de bilgi vereyim. Gördüğünüz üzere ben Cizre Otogarı'ndan buraya geldim. Abi siz Cizre'ye gelmeden önce Cizre Otogarı'nı arayın. Özellikle internetten, o biletten vesaire bir siteden bakın. Erbil'e giden veya Süleymaniye'ye mi gitmek istiyorsunuz? Zaho'da fark etmez. İnternetten bir bakın. Oralara Cizre'den saatleri bakın. Firmayı arayıp rezerve etmeniz gerekiyor. Hani satın almanıza bile gerek yok. Satın almayın. Onu önermiyorum. Arayıp rezerve edebilirsiniz biletinizi. Oraya gittiğinizde elden ödeyebiliyorsunuz. Direkt buraya sizi getiriyor otobüs. Gümrükten geçiyorsunuz, yardımcı oluyorlar. Sizi buraya kadar getiriyorlar. Bundan sonra sizde. Dönüşte de aynı şekilde buranın otogarına gidiyorsunuz. Otogardan bilet soruyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla akşam, sabah, öğlen biletler olabiliyor. Ama buraya geldiğinizde sorun. Hani ne zaman, hangi saatler, hangi akşam mı var, sabah mı var saatleri sorun. Erbil'i gezdikten sonra direkt o saatten 2 saat öncesinden otogara gidebilirsiniz. Yani ben bu kadar kalabalık beklemiyordum açıkçası. Dedim kıştır, yani soğuktur, insanlar pek dışarı çıkmaz diye düşünüyordum ama hem turist de var hem de insanlar da bayağı böyle sokağa atmışlar, dışarı çıkmışlar, geziyorlar, alışveriş yapıyorlar. Kayseri pazarındayız şu anda hala. Kayseri pazarı çok büyük arkadaşlar. Böyle dönüyorsunuz. Yani böyle bir dönmesi yarım saat 45 dakikanızı alabilir. Takipçi buya Saudu Penci yak Instagram'da. YouTube'da bir 8000. TikTok da Saudu 6000. Maşallah. Böyle arkadaşlar. Abi böyle beni davet ettiler, aşağıdan çağırdılar. Beni takip ediyorlarmış abiler. Huniye halke vedena. Ya ben İstanbul'um. İstanbul'un? Nemjatına burat geldim. Kodeki. İşime buraya. Hun av hakide şehre ve memleketi de kide ya. Memleketime Bitlis'e. Bitlisli. Are. Hava Siirt'e. Tu Serti. Tamam abi, Siirtli, Bitlisli ya. Tamam, serserim serçava. Evet. هذا قال لك يا باشن Eyvallah. خفت حسكن خودش تعرض به. حسكن خفت دبينن خوازن هبالي ما يجي حمت تعقيب كم Evet. شوبينن Kudeşler oldu ve gelip memnunum. Tuvalat. Dedi nişan. Bale. Ve Alkarya Valat ki ondan sonra kültüre bırak şani. Milleti kodluğuna bine. Erbil'le bine. Bale. Bir Valat'a ki paşa. Eyvallah. Turistiki. Veren, bigeren, insanı fanasken. Yayın da mı? Navet afkhilo? Navem Barat. Baran abi. Navet? برزان Berzan serserim Berzoni. جامعه وکالت عینک ما کردای باجار ما به ملت ما دناس کردن Are. ده نشان اروپایی ده نشان آمریکایی من جیان پیش لقنادای کرد من بله. آمریکایی جی آره. کرد موید کوادیتا هم گله که خوش دبونا من گوتا انسان ما اسلام ما ملتی ما باجار ما دنیای دناس کردن Are avji dibinin ne yani? Bajarı xwed dibinin, keyf hava xweş dibe. tabii ki Tabii. hemiz Are debinin olan. yani bijbi gele که خوشن حوالی آره، عزیز آره. ناسکنات گله که خوشن Kudeşler oldu be. سپاداری Allah, abiler sağ olsun çay içmeye davet ettiler aşağıda. Çay içtik beraber, sohbet ettik. Çıktım. Size ben böyle dürüst olmaya çalışıyorum, şeffaf olmaya çalışıyorum. Sizlere her şey olduğu gibi göstermeye ve anlatmaya çalışıyorum. Özel hayatımdan çok bahsetmem ben genellikle ama benim Balkanlarda dile getirdiğim son videoda olduğu gibi birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Böyle yaklaşık bir 2 ay falan dinlendim. Özel nedenlerden dolayı sorunlar falan vardı. Onları düzeltmeye çalışıyorum. Hala da düzeltmeye çalışıyorum. Fakat senede bir yapılan bir tören var İran'da. Sürpriz olsun, adını söylemeyeceğim. 2 video sonra görebilirsiniz. Bir sonraki video detaylı bir şekilde Erbil'i gezeceğiz. Birazdan hani ikinci videoya geçip güzel bir şekilde sizleri burayı tanıtmaya, göstermeye çalışacağım. Ama İran'a geliş sebebim zaten bu. Ben buradan İran'a geçeceğim. Normalde İran'a gidecektim. Dedim ki bir giderken de Irak'ı göreyim. Gideceğim yerde Irak sınırına çok daha yakın.
Yüksekova'dan geçebilirdim fakat Yüksekova'dan 10 saat sürüyor oradan. Ama buradan Süleymaniye'ye geçip Süleymaniye'den 2 saatte varmak istediğim yere, gitmek istediğim yere gidebileceğim. Tehlikeli dediler bana, çok baskı oldu arkadaşlarımdan. Herkesten rest yedim arkadaşlar. İnanılmaz bir baskı vardı üzerimde. Ama böyle nasıl söyleyeyim size, korkmadım. Hani tereddüt bile etmedim ama gitmek istiyorum. Nasıl? İçimden gelen bir şey bu. İçimden gitmek istiyor oraya. İran'a gitmek istiyor. Senede bir olan bir törene katılmak istiyorum. O herkes şey diyor işte, bir videoya falan değer mi? Canından daha mı kıymetli bir video? İnanın onunla alakası yok. Videoyla alakası yok. Ben yaklaşık 1,5 aydır bu töreni planlıyorum. Hazırlanıyorum. Bu törene hazırlanıyorum. Ben bireysel gidecektim. Sonra bana bir tur şirketi yazdı. Misafir etmek istediğini söyledi. Misafir olarak gidecektim, katılacaktım törene. Sonrasında tören iptal oldu olaylardan dolayı, biliyorsunuz ki İran'da sıkıntılar var. Hala da devam ediyor. İnternet şebeke vesaire yok. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Büyük bir risk alıyorum ben. Ailem, herkes. Ben Cizre'ye geldim, memlekete, akrabalarım hepsi böyle karşı çıkıyor. Gitmemem için ikna etmeye çalışıyor. Her şeyi deniyorlar. Bütün tuşlara basıyorlar. Ama onlar da farkında, gideceğimi de biliyorlar. Ben bilmiyorum, böyle gitmek istiyorum. Bugün kıramadığım insanları, kırmak istemediğim insanları, onların sözlerini kırıp maalesef geldim, yola çıktım. Ne olacaksa olsun diye. En kötü kapılar kapanır, İran'da kalırım. İnternet olmaz, şebeke olmaz, kimse bana ulaşamayacak ama yani bilmiyorum. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ben geleceği düşünmek istemiyorum, sonunu düşünmek istemiyorum. Ne olacaksa olsun, hayırlısı olsun diyelim. Umarım güzel bir şekilde geçer. Sizlere o törendeki hayal ettiğim, düşlediğim belgeseli ve her şeyi yapmaya çalışırım, göstermeye çalışırım. Aklımda çok güzel bir proje var. Onu hayata geçirmeye çalışırsam yani çok mutlu olurum. Özellikle geçen sene davet edilmiştim o törene, gidememiştim. İçimde kalmıştı. Bu seneye nasip oldu. Hani ertelesem bir sene beklemek zorunda kalacağım. O sebepten dolayı hiç ertelemek istemedim. Gideceğim. Yarın buradayım. Yarın gidiyorum İran'a. Yani bugün benim son günüm. Zaten dün geldim buraya. Bu akşam da kalacağım. Yarın ben İran'a geçeceğim. İran'a geçtikten sonra herhangi bir internet vesaire olmayacak. Sadece sizinle olacağım, sizler olacaksınız. Ben sizinle konuşacağım, sizinle dertleşeceğim ve sizlere göstereceğim yaşadıklarımı. Bakalım neler yaşayacağız. Ben de merak ediyorum sizler kadar. Umarım güzel geçer arkadaşlar. Bu durumda lütfen sizden tek ricam beni desteklemeniz. Maddi olarak hiçbir destek beklemiyorum. Yanlış anlamayın beni. Ben özel durumlarımı anlatmıyorum. Anlatırsam insanlar yanlış anlayacak. Ama böyle bir beğeni tuşuna basarsanız, bir yorum atarsanız, bir puanı verirseniz ve videoyu başkalarıyla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Son zamanlarda benim kanalın etkileşimi bir hayli düştü. Çok kötü durumda. Nasıl düzeltirim, nasıl yaparım bilmiyorum. Benim işim bu yani. Ben seviyordum. Hobiydi. İşim oldu artık. Ekstra bir işim yok. Sadece gezerek sizlere göstermeye çalışıyorum. Yaşadığım deneyimleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Bu video bu kadar olsun. Hiç lafı uzatmak istemiyorum. Uzatmaya da gerek yok. İçimi dökmek istedim sizlere. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Umarım desteklemeye devam edersiniz. Destekleyenlere de çok teşekkür ederim. Bugüne kadar beni yalnız bırakmadınız. Desteklemeye devam ediyorsunuz. Böyle arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya geçelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Detaylı bir şekilde Erbil Kalesi'ni vesaire buraları göstermek istiyorum sizlere. Haydi bir sonraki videoya geçelim. Kendinize iyi bakın.